Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Bugün her zaman olduğu gibi sağlık konuşuyoruz tabii. Bugün kifoz konuşacağız. Fizyoterapist Mehmet Ferhat Yıldız şu anda yayın konuğum. Kifoz kamburluk olarak da düşünebilirsiniz. Evet. Hocam hoş geldiniz, iyi sabahlar olsun. Hoş bulduk, iyi sabahlar. Nasılsınız hocam? İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bugün kifoz konuşacağız. Evet. Kifoz halk arasında kamburluk Kamburluk. Kamburluk deniyor Evet, değil mi aha. hocam? Nedir tam anlamıyla kamburluk, kifoz? Nedir hocam? Bizim normalde doğuştan gelen fizyolojik 20 ile 40 derece arasında bir sırt eğrimiz var. Ama 20-40 derece arası fizyolojik sınır. Bu 40-50 derecelerin üzerine çıkmaya başladığında artık buna kifoz, kamburluk diye tanı koyup bunun patolojik bir durum olduğunu söylüyoruz. Yani sonradan da tabii ki bu olmuş bir şey olabilir. Genç erişkinlerde de oluyor çünkü. Halk arasında işte kamburluk deniyor. Bizler kifoz diyoruz. Bir problem. Hem estetik anlamda bir problem hem de tabii zamanla beraber ağrıya sebep olan bir problem diye düşünebiliriz. Sağlık problemi. Sağlık problemi. Hem görsel evet. olarak Evet, ama tabii o sırf görsel değil mi? İçeriden de ciddi sıkıntılar Tabii yaratıyor. birçok yere etkiliyor çünkü. Peki kifoz ilerlerse hangi mekanik sorunlara yol açar hocam? Şöyle ki mesela o 40 derecenin üzerine çıkmaya başladığında erken dönemde çok büyük bir problem olmaz. Ama bu 40-50 oldu, 55 oldu, 60 oldu, derece ilerledi. Her şeyden önce bu kambur duruş bir baş önde postürü yaratır. Boyun yani şu şekilde öne gelmeye başlar. Doğru. Tabii şöyle Tabii, deyince tabii. bir C gibi oluyor. Tabii boyun öne gelmeye başlar. Biraz daha aşağı indiğimizde omuzlar öne doğru yuvarlak omuz dediğimiz şekli almaya başlar. Ve sırtta kürek kemikleri birbirinden uzaklaşacağı için tamamen sırtta yuvarlak bir görüntü oluşmaya başlar. Bu da belde segmental bir yük oluşturur. Yani hem diskte basınç oluşturur hem oradaki dokularda ekstra bir gerim oluşturmaya başlar. Bu bahsettiğim seviyedeki mekanik problemler. Tabii biraz daha aşağı inerseniz sakroiliak eklem de dahil olmak üzere birçok yere etki ediyor aslında. Ama en belirgin çıplak gözle baktığımızda anladığımız kısım bu bahsettiğim bölgeler. Buralarda işte bu tarz mekanik sorunlar ortaya çıkar genelde. Peki hocam masa başı çalışma, yani masa başında hepimiz masa başında çalışıyoruz. Bir de sırf masa başında çalışanlar var. Evet. Yani full değil mi? Hani şu şekilde böyle oturuyor, Tabii. bilgisayar yazıyor, çiziyor, bilgisayar kullanıyor. Müthiş bir eğim söz konusu. Masa başı çalışma kifozu kalıcı yapar mı hocam? Yapabilir. Postürel kifoz o sonradan kazanılıyor dediğimiz mesela masa başında ama bir de ekran süresi var saatlerce çalıştığı işe bağlı olarak. Bunu sürekli yaptığında zaten mesleği bu yapacak. Herhangi bir tedbir almadığında da tabii ki kalıcı hale geliyor. Ama burada şöyle bir ayrım var. Yapısal bir kifoz yani doğuştan gelen bir kifotik durum söz konusu değilse postürel yani sonradan ortaya çıkmış fonksiyonel bir kifozdan bahsediyorsak alıcı önlemlerle bunu düzeltir. Ama önlem almadığı sürece de statik bir dik dur demeyle düzelmez o postür. Hani tamam dik dur diyorum, kendime komut veriyorum ve dik duruyorum. Böyle bir şey değil. Dinamik zeminde bir dik duruşu öğretmek gerekiyor. Bunun için de oradaki kaslar, oradaki dokular, eklemler, yapılar hepsinin bu dik durma paternine uygun hale gelmesi gerekir. Bu da destekli olur tabii. Peki kifoz hocam solunumu etkiliyor mu? Tabii bunu şöyle düşünün. Şimdi omuzlar öne döndü. Döndü. Sırtta yuvarlak dediğimiz Şöyle o bir kürek C, değil mi? şöyle Şu oldu şekilde. ve göğüs kafesi içe doğru kapandı. Burada ne oluyor? Şimdi bu göğüs kafesi mobilitesini yitiriyor. Hareketliliğini yitirmeye başlıyor. Ne olur? Akciğerlerin ilk olarak solunum hacmi düşmeye başlar. Tabii bu aynı zamanda şu duruş diyafram kasının mekanik anlamda söylüyorum çalışma ortamına da zarar verir. Yani mesela bizim solunum iş yükümüzün %60'ını diyafram karşılıyor. Geriye kalan %40'ı göğüs kasları, sırt kasları değil mi? Diğer yardımcı kaslardan sağlanıyor. Diğer %40'lık bölüm zarar gördü zaten. Evet. Bir de baskı diyaframın çalışma zeminine zarar verdiyse o %60'lık dilim de sürekli bir baskı altında çalışma paterni tam yerine getiremiyorsa solunum direkt etkiliyor. Zaten kifotik postürde çok belirgin bir nefes alıp verme vardır. O tarz gelen hastalarda veya kişilerde diyeyim anlarsın yani hızlı hızlı daha kesikli bir solunumdan bahsedebiliriz çoğu zaman. Evet.
Sonuçta etkiliyor hocam. Etkiliyor tabii, Etkiliyor. etkiliyor. Peki kifoz hocam fizyoterapiyle, sizin yaptığınız terapilerle düzelir mi? Tabii net, çok net bir şekilde Gerçekten düzeliyor tamamen da. mi hocam? Tabii zaten hani Ya bunun 20-40 derecelik, dereceleri var. tabii 20-40 derece aralığında bir fizyolojik olması gereken eğrimiz var. O seviyelere döndürürsünüz, yapısal değilse. Bu terapi işte başta tabii ki gevşetmelerle, fasyal mobilizasyonlarla, tamam mı? Eklem hareket aralıklarını tamamlamakla başlar ama sonrasında egzersizle devam eder. Ve az önce bahsettiğim o dinamik bir zeminde dik durma olayı o zaman ortaya çıkar. Ve aslında zaten çok uzun değildir. Bir kasın gelişimi 6-8 haftada kendini gösterir deriz değil mi sporda? Bunu böyle değerlendirin. 6-8 hafta süresince düzgün bir protokol uygulanırsa kişi dik durmaya, o sırttaki görüntü ortadan kalkmaya başlar. O yüzden hani fizyoterapi bu işin en sağlıklı yolu aslında baktığımızda. Başka nesi vardı? Ameliyat mı hocam? Yapısalda evet, Scheuermann kifozu dediğimiz yapısal bir kifoz var. Onda ameliyata gidiyor. Yani doğuştan oluyor öyle düşünün. Doğuştan. Doğuştan oluyor ve çok daha agresif sınırlarda bir kifoz düşünün. Bunu böyle işte pilatese geliyor ya, işte son bir iki yıldır biraz kambur duruyor. Böyle Kapandım tatlı diyor. tatlı anlatmaz. Baktığında o yapısal kifoza çok net bir şekilde çok rigid bir eğri vardır. Zaten genelde 60-65 derecelere gitmiş oluyor. O da cerrahi Zaten direkt tarafta artık boyu yorumlanıyor. kısalıyor. Tabii türlü türlü sorunlara, bu bahsettiğim sorunlar hep çarpıları oluyor işte ekstra. Evet. Orada iş artık cerrahi seçenek masaya yatırılarak düşünülüyor genelde. Peki hocam mesela şeyi de merak ettim ben. Skolyoz, kifoz bir arada olabiliyor mu? Oluyor. Aha. O zaten çok fazla var. Yani mesela skolyozlu olup gelen çocukların ekseriyetinde kifoz da var. Artmış kifoz açısı Artmış diyeyim. kifoz Artmış açısı. kifoz. Aha. Yani çocuklara burada yani ailelerin çok dikkat etmesi gerekiyor bence. Ya şimdi şunu söylüyorum. Telefonu kesemezsiniz bu çağda. Yok. Mümkün değil. Kesilmez. Aha, mümkün değil hocam. Biliyorsunuz sizin de ufak çocuk hemen oynuyor yani. Bu yaşta başlıyor. O mümkün değil ama Tabii. şunu yapabilirsiniz net bir şekilde. Bu çocuklarda tamam telefon için bir süre kısıtlaması mesela ama bir de o geçirdiği süreye paralel olarak bir egzersiz kültürü, bir hareket kültürü. Çünkü hiç yok artık. Yani çok uç sınırlarda ya aile çocuğu getiriyor, çocuk aşırı aktif. Aktif. Her şeyi yaptırıyorlar. Her şey. Ve maratonda gibi oradan oraya ya da tam tersi hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Şimdi o hiçbir şey yapmayan çocuk bir de telefonla sürekli böyle uğraştığını düşünün. Yani skolyozun yanında kifoz kaçınılmaz olacak her türlü. O yüzden hani o telefonu ondan alamazsınız. Artık o çağ geçti. Yani Geçti. Aynen modern dönemdeyiz. Yani baş edemiyorsunuz çocuklarla ve hani hep konuşuyoruz ya çok küçük çocuk bile ekran kaydırmalar, uygulama açmalar biliyor. Konuşmayı öğrenmeden önce onları öğreniyor mesela. Evet. Şimdi böyle bir ortamda o yüzden yapılması gereken bence dengelemek. Dengelemek Tabii kesinlikle. çocuğu çok baskılayarak. Çok ilginç bir şey gördüm geçenlerde. 4'lü yaşlarda çocuk konuşma problemleri, işte asosyal davranışlar falan hekime götürülmüş. Hekim artık biraz televizyon izleseniz iyi olur tarzında bir şey söylemiş ve aile ondan önceki içeriklerinde sürekli ekransız bu yaşına getirdim diye bunun PR'ını yapan işte bu ailelerden diyeyim. Artık ekrana dönüyoruz tarzında ve ekrana başlıyoruz tarzında bir şey paylaşmış. Aslında yani dönüp baktığımızda şimdi tıpta söylerler işte kötü alışkanlıkları olanlara bir kereden kesmeyin. Yani böyle çünkü tahrik ediyorsun. Daha fazla arzu yaratıyorsun kişide diye. Bu çocuklar için de geçerli. Hani sınırında her şey. Evet, yasak olan şeyler çekmiyor mu hocam? Çekiyor. Hepimizi Hep çeker. çekiyor. Tabii Ha, hepimizi kesinlikle. çekiyor. Çocukken de öyleydik. Hep öyle. Yetişkin de öyle Yetişkin oluyor. de Hiç öyle fark oluyor. etmiyor, hiç fark Değişmiyor. etmiyor. O yüzden yasak gibi değil de işte hani bir nasıl diyeyim bir çözümler bulunması lazım yani. Ya başka türlüsü çok zor. Ya bu kadar vakanın artı sebebi de bu zaten. Evet. Yani bu. Anlatıyorsunuz yani çocuklar artık çocuk hastalara bakıyoruz. Geliyorlar, gidiyorlar diyorsunuz. O yüzden Geldiğinizde görüyorsunuz mesela Evet. yaş grupları da ya Tabii. çok yaşlı ya çok küçük mesela. görüyorum. Hani çok Kalabalık çocuk insanlar panayır yeri. panayır yeri gibi. Doğru. Bazen size geldiğimde öyle inanılmaz kalabalık oluyor.
Hocam çok teşekkürler, sağ Rica olun. ederim, ne demek. Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Kesintisiz sağlık. Evet, birazdan geliyorum.